Merhaba dostlar. Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Önceki bölümde bölgemizi tamamen değiştirmiştik. 4 katlı mükemmel bir ev yapmıştık. Ayrıca etrafına da alışveriş yapabileceğimiz güzel bir köy kurmuştuk. Bu bölümde yarım kalan işleri tamamlayacağız. Mini farmlarımızın olduğu yere güzel bir geçiş yapacağız. Aynı zamanda bir ufak farm daha ekleyeceğiz ve beton fabrikamızı daha gelişmiş bir seviyeye çıkartacağız. Yine işimiz çok. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. Önceki bölüm iskele yaptığımızda buraya bir balıkçı kulübesi koymuştuk. İçine de bir tane köylü atmıştık buraya. Ve şöyle demiştim. Yukarıdaki okçu masalarını algıladı. Bak bu kötü oldu. O yukarıdaki karışıklık demir farmını bozmaz inşallah. Maalesef korktuğumuz oldu. Demir farmımız bozuldu orası yüzünden. Şimdi burası bir köy olarak algılanıyor ya. Aşağıdaki yatağı falan da algıladılar. Ve artık köyün sınırları bu sahile kadar ulaşmış oldu. O yüzden buralarda spawn olmaya başladı golemler. Şimdi bunu düzeltmemiz lazım. Buradaki köylüyü kaldırıyorum. Yatağı da kaldıracağım. Bunlar da iş istasyonu olarak geçtiği için bunları da kaldırıyoruz. Golemleri de bir halledelim. AFK noktamıza iniyorum. Burada biraz AFK bekleyip golemlerin nerede doğacağına bakacağım. Eğer istediğimiz yerde doğmazsa tekrar bir ayar çekmemiz lazım. Evet, maalesef yine yukarıda doğdu. Köylülerin yanına bir gitmem lazım. Burada işsiz köylü varmış. Bunu bir gönderelim. Meslek tezgahlarını kaldıracağım. Bunları daha sonra tekrar koyacağım. Aynı şekilde yatakları da kaldırıp tekrar koyacağız. Şu an yukarıda doğmaya başladılar. Yatakları kaldırmaya gerek kalmadı sanırım. Aynen, yenisi doğdu yukarıda. Tamam, süper. Yataklarla uğraşmayacağız. Şimdi bu tezgahları tekrar geri koyuyorum. Bunların mesleklerinin değişmemesi için de hepsiyle birer kere ticaret yapacağım. Burada normalde 20 yatak var, 20 de tezgah var. 20 köylü olması lazım ama işsiz olmuş bir tanesi. O yüzden bunları biraz çiftleştirmemiz lazım. Çünkü her 10 köylüye bir adet golem spawn oluyor. Burada ikişer ikişer spawn olmalarını istiyoruz. O yüzden biraz daha çoğaltmamız lazım. Böyle ekmek aldım, geldim, sallayalım. Direkt zaten etkileşime girdiler bak. Tamam, boşlukları dolduracak onlar. Buradaki işimiz tamam. Demir golemimiz mıknatıslarıyla yine demir farmını havada tutmaya devam edecek. Biz diğer işimize doğru geçelim. Bizim önceki evde asansörle aşağı indiğimiz böyle mini farmlarımızın olduğu bir yer vardı, biliyorsunuz bu koridoru. Şimdi burayı yeni evimize de bağlamamız lazım. Farklı bir yere taşırım falan diye düşünmüştüm ama bu şekilde hepsini, bütün mini farmları tek bir yerde toplamak daha kolay ve güzel oldu bizim için. O yüzden tekrar oraya bağlamamız lazım. Önce bir ölçülerimizi alacağız. Daha sonra buradan aşağıya bir iniş yapacağız. Koordinatımız bu. Hemen aldık bunu. Koordinat buradaki odaya daha uygun olacak. Şimdi buradan yaparsam böyle bir koridor çekip tekrar böyle bir koridor çekmemiz gerekecek oradaki sistemlere ulaşmak için. Ama buradan yaparsak direkt L şeklinde bir koridor açabileceğiz. O yüzden bu odayı komple karşıya taşıyalım. Buradan hizalamamızı alıyorum. Tam böyle ortaya denk gelecek şekilde. Buradan aşağıya komple bu alanı açacağım. Rahat rahat asansörümüzü inşa edebilelim. 56. seviyeye kadar ineceğim. Daha sonra buranın ışıklandırmasını yaparız. Boş kalan yerleri doldurmaya gerek kalmayacak. Dışarı tarafı göremeyeceğiz zaten. Fener de evimizin ortasında olduğu için oradan çabukluk 2 efektini de alıyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde burayı kazabildim. Önceki evde ilk asansörü yaptığımızda bayağı bir uğraşmıştık kazısı için. Tabi geliştikçe Minecraft'ta işler biraz kolaylaşıyor. Önceki ev falan demişken de asansörün tekrar nasıl yapıldığını göstermeyeceğim dostlar. Detaylı olarak nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz sağ üst köşeye bir kart bırakıyorum. O videoya gidip nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Burada hızlıca işleri bitirelim. Tekrar aynı şeyleri göstermeye gerek yok yani. Dediğim gibi yapmak isteyen o videodan gidip detaylıca öğrenebilir. Asansörü hallettikten sonra yukarıdaki odaya da böyle ufak bir build yaptım. Çok fazla detay eklemedim. Böyle az ama öz olacak bir şekilde detaylandırdım burayı da. Bence yeterli oldu. Fikri olan varsa yorumlara
yorumlara yazsın. O şekilde de burayı değiştirebiliriz. Bu şekilde tasarladım. Size de göstermiş olayım. Asansörümüz buradan inecek çıkacak. Bu tuşa bastığımızda direkt aşağıya inebiliyoruz. Yine buradaki çam ağaçlarına uyumlu olsun diye kahverengi cilalı terakotalar kullandım. Bunları dengeli koymanız gerekiyor şekillerin tam çıkabilmesi için. Asansörle olan işimiz bitti. Şimdi bu koridorları oraya bağlamanın zamanı. Önce şuradan bir hizamı alacağım. Burayı bir genişletelim. Tam şurası bizim koridorun ortası olması lazım. Bakıyorum. Evet, koordinatlar öyle gösteriyor. Buradan 2 sıra daha açmam lazım. Hem zemini hem de duvarlarını yapacağız çünkü. Şuradan tavanı da hizalayıp daha sonra gidip asansörün oradan buraya yolu bağlayacağım. Bu tarafın duvarını açıyorum. Bu obsidyenlerle de işimiz bitti. Bunları da kaldırabilirim. Aynı şekilde çam basamaklarla bu zemini bir ayarlayalım. Bu basamakları yerleştirmeden önce tüneli uzatıp doğru yere çıkıyor mu diye baksaydık iyi olurdu. Önce bir onu açıp bakalım. Şimdi boşu boşuna blokları yerleştirip kırmayla uğraşmayalım yani. Hizamızı doğru almışız. Tam olarak aynı noktaya çıktık. Hızlıca hem tavanı hem yeri hem de duvarları dolduracağım bu çamlarla. Bu alanı komple çamlarla kapattım. Yaptığımız her mini farma göre renkleri vesairesi değişik bloklar kullanıyoruz. Her yerin kendine has bir build'i oluyor. Gördüğünüz gibi bütün farmlarda farklı bir build var. Normalde bu tarafa doğru uzatıyorduk ama önce koridorun bu tarafını doldurmayı düşünüyorum ben. Asansöre doğru yapacağım yani. Buraya yapacağımız ilk mini farmın da malzemelerini gidip alalım. Çok bir şey lazım değil. Birkaç tane redstone malzemesi alacağız. Hemen hızlıca geri geleceğiz daha sonra. Şimdi tam burada bir araya girmem lazım dostlar. Burada kuracağımız mini sistemde çevremizi güzelleştirmek için kullanacağımız çiçeklerin nasıl çoğaltılacağını göstereceğim. Ama ondan önce bir deneme dünyasına geçip bu işin mantığını beraber bir anlayalım. Ateş böceği çalısını çok kullanacağız. Bunların da çoğaltma şekli bu şekilde. Kemik tozu uyguladığınızda dört bir tarafına yenisi çıkıyor. Bunları tekrar hasat edip istediğiniz yere dikebilirsiniz. Eğer sadece sizin belirlediğiniz bir noktada spawn olmasını istiyorsanız geri kalan yerlere herhangi bir taş blok koyarak, yani toprak veya çamur olmayacak, taş blok koyarsanız istediğiniz yere spawn olacak. Oyuna yeni eklenen kuru çimenler de aynı şekilde. Bunların iki şekli var. Bir kısa bir uzun. İlk kemik tozunu bastığınızda kısa olanı direkt bu şekilde hasat edebilirsiniz. Uzun çimen olarak hasat etmek için de kısa çimene kemik tozu uyguladığınızda uzun olarak topluyorsunuz bunları. Normal çalıları da ateş böceği çalısı gibi çoğaltabiliyorsunuz. Bunlar da dört kenarına doğru yayılıyorlar. Yani birebir aynı sistemle ikisini de aynı anda çoğaltabilirsiniz. Bu kır çiçekleri veya kiraz çiçeklerinde durum biraz farklı. Bunların 4 evresi var. 4 evresini tamamladıktan sonra her kemik tozu için bir tane size ekstra kır çiçeği veya kiraz çiçeği olarak veriyor. Bunların oyundaki adı da pembe yapraklar olarak geçiyor. Yine bunlar da 4 aşamalı olarak büyüyor. Büyüttükten sonra kemik tozu uygulamaya devam ettiğinizde direkt elinize pembe yaprak olarak geliyorlar. Normal çiçeklerden hariç böyle 2 blok yüksekliğinde olan çiçeklerimiz var. Bunlardan biri de gül çalısı. Bu gül çalılarına da direkt kemik tozu uyguladığınızda aynı anda çoğaltabiliyorsunuz. Leylaklar da yine aynı şekilde çoğalıyor. Ve son olarak şakayıklar da 2 blok yüksekliğinde olduğu için aynı şekilde bunları da çoğaltabilirsiniz. Şimdi kendi dünyamıza dönelim ve bu mekanikleri kullanarak güzel bir mini farm yapalım. Bu tekli çiçekleri çoğaltmak için de daha önceden bir çiçek farmı yapmıştık. Onun kartını da buraya bir yere koyuyorum. Onu yapmak isterseniz de bu videodan sonra gidip yapabilirsiniz dostlar. Şimdi videoya devam edelim. Hızlıca depoya geçiyorum. Ama bu sandıkları boşaltmayı unutmuşuz bak. Evi falan yaparken kullandığımız materyaller dolu bu şalkırlarda. Hepsi burada kalmış. Kurbağa aşıkları bilmem neler, bu süs eşyaları falan hepsi burada. Neyse bunları sonra düzenleriz. Şimdi ihtiyacım olan birkaç parça malzemeyi alıp direkt mini farm kurmaya başlayacağım. Malzemeleri ayarlama işimiz bitti. Şimdi geri yer altına iniyorum. Hem burayı göstermemiştim. Bakın terakotaları da bu şekilde yerleştirdim. Biraz uğraştırıyor ama düzenli koyunca çok güzel bir şekil çıkartıyor. Dediğim gibi farmları kurmaya bu asansör tarafından devam edeceğim. İleri doğru gitmeyeceğim. Şuradan bir alan açabiliriz hemen. Şimdilik toprak kullanacağım. Daha sonra buranın build'ini yaparken değiştireceğiz hepsini.
Rahat çalışmak için şu arka tarafı da biraz genişleteyim. Buradaki sistem çok basit olacak. Buradaki toprakları kaldırıp yerlerine bir çamur koydum. Huniler çamurların üstündeki malzemeleri alabiliyor çünkü. Vagon kullanmamıza gerek kalmıyor. 2 tane dağıtıcı atıyorum arkalarına. Onların üstünde geçici olarak yine taş bloklarla bu şekilde kapattım. Dağıtıcılara enerji göndermek için de buraya 2 tane şalter koyuyorum. Bize burada sonsuz bir döngü lazım. O yüzden yapışkan piston ve gözlemcileri kullanacağım. Şunları bir kapatayım önce. Bir tane geçici blok koyuyorum. Hemen ileri bakan bir gözlemci. Aşağıya da o gözlemciye bakacak bir gözlemci yerleştiriyorum. Bakın açtığımda bunlar birbirine sinyal veriyor. Onlardan aldığımız sinyali de böylece dağıtıcılara gönderebiliriz. Depolamayı ayarlamak için de şu toprakları kaldıracağım. Bir çiftli sandık. Tam çamurların altına gelecek şekilde de 2 tane huni sandığa bağlıyorum. Hemen bir denemesini yapalım. Şuradan kemik tozu alayım. Bu dağıtıcıların içini dolduracağız kemik tozuyla tabi. Ateş böceği çalısıyla deneyelim. Çoğaltmak istediğimiz şeyi buraya ekiyoruz çamurun üstüne. Eğer tekli bir şey ekeceksek sol tarafa ekip başlatıyoruz. Sağ tarafında enerjisini kesmek için bu şalteri kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi artık sadece bu blokta spawn oluyorlar. Bu çalıları direkt yumrukla da hasat edebiliyoruz bu şekilde. Şimdi buradan kapatalım sistemi. Bazısı bizim üstümüze geldi. Bazıları da huniler yardımıyla direkt sandığa gitmiş oldu. Mesela çalılarda da aynı şekilde. Sadece sol tarafı açacağız. Makasla veya ipeksi dokunuş, balta, kazma fark etmez. İpeksi dokunuş bir aletle direkt buradan hasat edebilirsiniz. Otomatik çoğalanlarda ister sol tarafı ister sağ tarafı, iki tarafı da doldurabilirsiniz yani. Soldakini anladık. Peki bu sağdakini niye yaptık derseniz hemen onu da göstereyim. Biraz kemik tozu alıyorum yine. Kuru çimenleri çoğaltmak için buraya diktiğimizde bunu başlatıyoruz. Uzun çimen sağ tarafa bakın kısa çimen attı. Bunu kısa şekilde toplamak istiyorsak direkt buradan başlatıp makasla direkt böyle alabiliriz kısa olarak. Eğer uzun olarak toplamak istiyorsanız bu sağdaki şalteri de açıyorsunuz. Bu sayede uzun çimenleri de bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Buranın build'inde ben kerpiç tuğlaları kullanmayı düşünüyorum. Hani burada çiçek, böcek, toprak falan bunlarla uğraşacağız ya, onlar daha uygun olur diye düşündüm. Şöyle böyle samanla hayvan dışkılarını falan birleştirip yapılan kerpiçler var ya, aynı ona benzer şekilde oyunda da yapabiliyoruz bunlardan. Görüntüsü de güzel duruyor bence. Ama bunun için bize bolca çamur lazım. Çamur için de beton fabrikamıza gidip ufak bir değişiklik yaparak hem beton hem de çamur kasabileceğimiz bir şekle dönüştüreceğiz orayı. Çamur tuğlalar için sıkıştırılmış çamur lazım. Sıkıştırılmış çamur yapabilmek için de bir tane çamurla buğdayı birleştirerek elde edebiliyoruz. Şimdi depoya gidelim, birkaç malzeme alalım ve direkt beton fabrikamıza doğru yola çıkalım. Şimdi depoya geldik. Çevirmek için buradan toprak alıyorum. Çamur yapmak için. Biraz cam şişe alalım. Biraz da buradan redstone malzemesi alacağım. Tamamdır. Fabrikaya doğru geçiyorum. İlk önce buraya bir kova su bırakalım. Buradakini alıyorum. Şu an lazım olmayacak. Onun yerine bir dağıtıcı koyacağız. Buraya bir sandık atıyorum. Sonra hunilerle burayı bağlayacağım. Dağıtıcıları şimdi yerleştiriyorum. Buradan çıkan boş şişeleri bu sandığa doldurtmaya çalışacağız. Dolu şişeleri göndermek için de buraya hemen bir huni ile sandık yerleştireceğim. Su şişelerini göndermesi için dağıtıcıya bir sinyal vermemiz lazım. Bu pistondan elde ettiğimiz sinyali oraya uzatabiliriz. Tekrar bir şey kurmamıza gerek kalmaz. Denemek için bunun için dolduruyorum. Buradan aldığım suları da direkt sandığın içine dolduracağım. Biraz toprak aldım yanıma, deneyelim bakalım. Evet, çamura dönüştü, gördünüz. Şişe buraya geliyor mu diye baktım ama gelmedi. Geri çekti galiba. Aynen. Bu olmaz. Bu bozar sistemi. Mesela boş şişeyi bastığı için buradaki topraklar çamura dönmedi. Şimdi onu fırlattı. Yenisini aldı falan. Böyle arada sürekli toprak kaçar. Bunu istemeyiz. 2 huni koyarsam belki o dağıtıcıdan çıkanı yakalarız diye düşündüm ama bu şekilde olmayacak sanırım. Daha zor yönteme geçeceğiz. Daha zor değil aslında da ayırıcı bir tane sistem yapsak bunun arkasına yeterli olacaktır. Daha basit bir yöntem yapayım dedim ama tutmadı. Neyse, hemen düzeltiriz. Bu yaptıklarımı kaldırıp şurada bir yer açacağım. Dağıtıcımızın yeri yine aynı. Bunun arkasına her zaman kullandığımız ayırıcı sistemi kuruyorum hızlıca. Depolamayı bir blok aşağı yapacağım. Huni'yi buradan bir sola alayım. Bak şimdi. Oğlum, Huni'yi koyacağım yere geliyorsun ama ya. Ben bilerek bakmadım ki. Nereye kayboldu? Zırhları giyeyim ben bu arada. İndirir yoksa bizi. Zırh yok üstümde. Hemen ver abi şunları. Aha geldi bak. Bir pantolonu giyemedik galiba. Aynen, onu da aldım. Şimdi gelebilirsin. Neredesin lan? Aha burada. Gel buraya. Bu kadar. Biz devam edelim. Bu dağıtıcıya gönderdiğimiz sinyali biraz geciktireceğim. Burayı 3 tik yaptım. Piston çalıştığı gibi su basarsa boşa gitme ihtimali var. 1 saniye kadar geç çalışması bizim için yeterli olacak. Şimdi denemesini yapalım bakalım.
Yineleyicileri biraz daha hızlandırabiliriz galiba. Ama hiç kaçırmıyoruz. Gayet güzel çalışıyor. Burada dolu şişelerimiz var. Depolamaya bakıyorum. Buraya da dolu kaçmış. Nasıl oldu? Ya biz düşürdük. Aynen buraya geliyor bakın. Ayırıcı kısmına 18 koydum ya. Orayı tamamlayana kadar gelecek. Burası 41 olduktan 29 olduktan sonra aşağıya dolmaya devam edecektir. Bunları biraz hızlandırayım. İkisini de 2 tik yaptım. Aynen böyle daha güzel oldu. Yaklaşık bir 4 stack kadar çamur biriktirmem gerekiyor. O yüzden burada AFK bıraktım. Sağ tık basılı tutacak bir program ayarlayıp siz de bu şekilde AFK bırakabilirsiniz. Su kaynağını yakınıma aldım. Sular bittikçe boş şişeleri alıyorum. Burada bu şekilde dolduruyorum. Daha sonra da burada sandığa direkt yerleştirebiliyorum. Size de yaparsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Aynı betonlarda olduğu gibi çamurlarımız direkt üstümüze geliyor buradan. Otomatik olarak toplamayla da uğraşmıyoruz. Bu şekilde ben birkaç stack çamur toplayayım. Hemen geliyorum dostlar. 5 stack çamurumuz olmuş. Bunlar bize yeterli olacaktır. Şişeleri de buradan alayım, doldurup koyayım. Boş bırakmayalım burayı. Buradaki işlemi biraz daha hızlandırıyorum. Buradaki yineleyiciyi sıfırladım. Buradakini de bir tık olacak şekilde ayarladım. Bu şekilde hiç atlamadan ve hızlı bir şekilde toprakları çamura dönüştürebiliyoruz. Size bunu göstereyim, öyle geçeyim istedim yeni işimize. Yapacak olanlar olursa en garanti şekliyle yapılsın yani. Beton çevireceğimiz zaman da dağıtıcıyı kaldırıp onun yerine bir kova su koyacağız ve betonları da direkt çevirebiliriz. Gayet güzel oldu. Bir taşta 2 kuş vurmuş olduk burada. Şimdi mini farmımızın bu build'ini tamamlayalım. Kerpiç tuğlaları elde edebilmek için ne demiştik? Çamurla buğdayı birleştiriyoruz demiştik. Şimdi burada birazcık buğday kasacağım ve çamurlarla birleştirip tuğlaları elde edeceğiz. Neredeyse 3 stek buğday oldu. Bunlar bize yeter. Hemen eşya masasını açtım. Sıkıştırılmış çamur diye yazıyor bakın. Bir buğday, bir çamur ve bu sayede sıkıştırılmış çamuru elde ediyoruz ve ondan da çamur tuğlalar elde ediyoruz bu şekilde. 3 siteye yakın tuğlamız oldu. Birazcık merdiven yapacağım. 16 yeter. Şimdi başlayabiliriz burayı düzeltmeye. Bu el işimiz tamam. Buradan bir ateş böceği çalısı alalım ve deneyelim bakalım. Buraya yerleştirdik. Şalteri açtık. Bu tarafı kapatıyoruz. Direkt yumrukla kırılabildiği için bunları kasması kolay oluyor. Gayet güzel oldu. Ateş böceği çalılarından ve normal çalılardan, uzun kuru çimenlerden ve kısa kuru çimenlerden, kır çiçeklerinden ve pembe yapraklı çiçeklerden ve yüksekliği 2 blok olan çiçeklerin hepsinden çoğaltıp çalkırlara depoladım. Şimdi ürettiklerimize bir hızlıca bakalım. Bunlar yeterli olmayabilir. Ben ara ara yine gidip çoğaltırım lazım olanları. İlk önce kuru yaprakları yerleştirerek başlayacağım. Bu yaptığımız ince gövdeli küçük ağaçlarda yaprak dökülmüş gibi bir görüntü vermesi için hepsinin dibine kuru yaprakları yerleştirdim. Daha sonra bu kenarlara komple gül çalılarından ektim. Bütün bu açelya duvarlarının kenarını aralıklı olarak bunlarla doldurdum. Evin girişinin yan taraflarında boşluklar vardı. Oraları topraklarla doldurdum. Üzerlerine farklı çalılar ve çiçekler ektim. Uzaktan bakıldığında eve birazcık daha detay katmış olduk. Uçuşan ateş böcekleri falan da var evin etrafında. Güzel durdu. Ateş böceği çalılarını bilerek bölgede çok kullandım. Gece olduğunda böyle bölgede bir canlılık katmasını istiyorum. Aynı şekilde kuru otları da ateş böceği çalılarıyla beraber random bir şekilde, tamamen rastgele olacak şekilde küçük büyük olarak yerleştirdim. Kumsal tarafında sadece kuru ot kullandım. Oralara zaten çiçek ekilmiyor biliyorsunuz. Hem de ekilse de çirkin bir görüntü olur. Kumun üstünde kuru otlar daha güzel görünüyor bence. Onları bitirdikten sonra bütün bölgeyi kır çiçekleri ve pembe yapraklı çiçeklerle doldurdum. Ve bunları tek tek bütün ışıklandırdığımız bölgeye yaydım. Çok abartmadan dengeli bir görüntü elde etmeye çalıştım. Normal çalıları daha seyrek yerleştirdim. Çoğunlukla ateş böceği çalılarının yakınına koymaya çalıştım. Sanki onların daha büyümemiş, böyle yeşil halleriymiş gibi görünmesini istedim. Ve son olarak bütün bölgeyi kemik tozuyla çeşitli çiçeklerle doldurdum. Çok boşluk kalmamasına dikkat ettim. Aynı zamanda da çok boğup kalabalık bir görüntü elde etmemeye çalıştım. Ektiğim kır çiçekleri ve pembe yapraklıları da kemik tozuyla 3. 4. seviyelere yükselttim. Her yerdekini değil tabi, ara ara yaptım bunu. Bazen kemik tozum bitti, kemik farmına gittim, işte çiçekler yetmedi. Tekrar gittim, çiçekleri çoğalttım vesaire. Bu şekilde bir 8 saatimi harcadım burada. Ama sonucundan oldukça memnun kaldım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi son kez bir bölgeye bakalım, daha sonra videoyu kapatalım dostlar.
Tekrar karşınızdayım. Evin önünde karşıladım sizi. Aşağıya ineceğiz ve neler yaptığımıza bir göz atacağız. Böyle özellikle de gün batımını bekledim ki bu ateş böceklerini falan daha net görebilelim bölgede. Bakın böyle pırıl pırıl etrafta görünmeleri benim çok hoşuma gitti. Bir de böyle inceden bir kendi sesleri var. Böyle cırcır böceği sesi gibi. Onlarla da birleşince bu bölgede sanki kendine has yaşam varmış gibi bir izlenim veriyor. Hava karardıkça da daha çok ortaya çıkıyorlar. Bu görüntüyü elde edebilmek için de bol bol bunlardan her yere diktim. Kemik tozu bastığımızda bu eğrelti otlarından da çıkıyor. Bunların da bazı yerlerde böyle tekrar basıp ikinci boya gelmesini sağladım. Bunlar da güzel duruyor bu arada. Uzaktan şöyle bir göstereyim. Önceki haline göre bölgemiz kat kat güzel oldu. Bu son iki videoda buraya emek ettik. Artık bölgeye daha bir şey eklemem diye düşünüyorum. Belki evin sağ tarafında o boş kalan bir yere daha sonra bir fikir falan gelirse veya siz de yorumda yazabilirsiniz. Oraya yapılacak bir şey bulursak oraya ekleme yaparız. Onun dışında bu bölgede yapılacak çok da bir şey kalmadı. Her şey bence gayet güzel şu an. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hype puanlarınızı da videolarımızda kullanabilirsiniz. Kanalımızı direkt olarak destekleyen katıl abonelerine de ayrıca teşekkür ederim. 1950 abone olmuşuz. 2000 abonede haritayı paylaşacağımı duyurmuştum. Haritayı sizle paylaşmadan önce de bu şekilde bir güzelleştirme projesi çok iyi oldu. Size daha düzgün bir dünya teslim etmiş olacağım. Benim de içim rahat olacak. Önümüzdeki bölümde hem harita linkini hem de dünyanın incelemesini paylaşırız. Nerede ne var ne yok bu haritayı indiren hepsini öğrenmiş olur. Bu bölümlük bu kadar olsun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.